Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle yine birlikteyiz. Evet, kedi pençesi diye bildiğim bu modeli göstermeye çalışacağım sizlere. Modelime başlamadan önce kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, hazırsanız başlayalım. Modelimiz muhteşem görünüyor. Yapılışı çok kolay, görünüşü çok güzel. Kullanımda bir o kadar güzel olan modelimizi hemen başlayalım hazırsanız. Ben lastiğimi yaptım. 2 sırada düz ördüm. Aynı şekilde sizler de düz örerseniz modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Kenardaki ilk ilmeğimi her zaman olduğu gibi boş alıyorum. Yanından bir tane düz örüyorum. Yanından 2 tane ilmeğimi yer değiştirerek ikisini bir arada alıyorum. Hemen şişimin üzerine bir ilmek doladım. Yanındakini ördüm. Şişimin üzerine bir ilmek doladım. Yanındakini ördüm. Doladım, ördüm. Doladım, ördüm. Böylelikle 5 tane ilmek örmek istiyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. ilmeğimi ördüm, doladım. Üçünü bir arada tek seferde çıkarttım, ördüm. Şişin üzerine doladım. 1 doladım. 2 doladım. 3 doladım. 4 doladım ve 5. ilmeğimi de öreceğim. 1 2 3 4 5 örmüşüm. Şöyle 3 ilmeğimi bir arada çıkartıyorum. Şişin üzerine doladım. 1. ilmeğimi ördüm, doladım. 2. ilmeğimi ördüm, doladım. 3. ilmeğimi ördüm, doladım. 3. 4. ilmeğimi ördüm, doladım. 5. ilmeğimi doladım ve ördüm. Evet, 5 tane ilmeğimi ördüm. Bakın, bir tane doladım, bir tane ördüm, bir tane doladım, bir tane ördüm. Yine aynı şekilde 3 tane ilmeğimi bir arada toplayıp tek seferde çıkarttım. Şişimin üzerine doladım. Yine 5 tane ilmeğimi bir dolayıp bir örecek şekilde yapıyorum. Sayalım. 4-5 tane ilmeğimi doladım. Bu kenardan 2 tane ilmeğimi bir arada çıkartıyorum. Kenar ilmeklerimi ise düz örüyorum. Modelimizin ilk kurulumunu bu şekilde yaptık. Hemen arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi boş aldım. İpim karşıda olacak şekilde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Modelin arka yüzündeyiz arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz bu taraftan. Evet, son ilmeklerim. Hemen modelimizin yüzünü görelim. Modelimizin kurulumunu yaptık şu anda.
Hemen ikinci sırasına geçiyoruz. Modelimizin üçüncü sırasına. İlk ilmeğimizi boş aldık. Yanındaki ilmeğimizi ördük. 2 tane ilmeğimiz var. Bakın arkadaşlar, yine kenar dikiş payından sonrasında. Hemen bunları yer değiştiriyoruz. 2 ilmeğimi yer değiştirdim. İkisini bir arada aldım. Diğer kalan ilmeklerimi ise düz örüyorum. İlk kurulumunda aşağıdaki ilk sıramızda 5 tane ilmeğimiz vardı. 5 tane ilmeğin aralarına ilmek dolayarak, şişin üzerine dolayarak 11 tane ilmek yaptık. Bakın şuradan bahsediyorum. 5 tane, 1, 2, 3, 4 ve 5 tane ilmeğimiz, şu kenardaki ile birlikte 5 tane ilmeğimiz vardı. Her birinin arasına dolayarak birer tane daha çoğaltmış olduk. Şimdi burada 3 ilmeğimizi bir arada alıyoruz. İlk sırada olduğu gibi. Diğer ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Geldik. Bakın altta 3 taneyi birden almıştık. Şimdi aynı şekilde bu sırada da üçünü bir arada çıkartıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Yine geldik. 3 ilmeğimizi bir arada almaya. 3 ilmeği bir arada alıyoruz ve tek seferde çıkartıyoruz. Diğer kalan ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Burada 4 tane ilmeğimiz var. Bakın 4 tane ilmeğimiz var. 2 tanesi kenar ilmeğimiz. 2 tane ilmeğimizi aynı bu başta yaptığımız gibi burada ilmekleri değiştiriyoruz. İkisini bir arada alıyoruz ama burada değiştirmeden ikisini bir arada alıyoruz. İkisini bir arada aldık ve tek seferde çıkardık. Geride kalan 2 tane ilmeğimizi ise düz örüyoruz arkadaşlar. Yavaş yavaş kendini gösterecek. Modelimizin arka yüzündeyiz. İlk ilmeğimizi boş aldık. Diğer ilmeklerimizin tamamını ters öreceğiz arkadaşlar. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz bu sırada, tamamını ters örüyoruz. Ters ilmeklerimizi bitirdik. Ön yüzüne geldik. Ön yüzünde ilk ilmeğimizi boş aldık. Yanındakini düz ördük. 2 ilmeğimizi yer değiştiriyoruz. Yine ikisini bir arada alıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz örmeye devam edeceğiz. Yine geldik 3 tane ilmeğimizi bir arada toplamaya. Alttaki sırayı takip ediyoruz çünkü burası bizim doğrumuz. Hiçbir şekilde yan taraflarından kaydırmıyoruz. Buradan 3 tane ilmeğimizi bir arada aldık, çıkarttık ve ördük. Aradaki ilmeklerimizi düz öreceğiz. Üçünü bir alıyoruz. Tek seferde çıkartıyoruz. Üçünü bir arada alıyoruz. Yine aynı şekilde tek seferde çıkartıyoruz. Yine 4 tane ilmek kaldığından emin olduktan sonra şu 2 ilmeğimizi ayırıyoruz ve bu 2 ilmeği bir arada çıkartıyoruz ve tek seferde örüyoruz. Modelimizin ön yüzünü bu sırasında tamamladık. Hemen arka yüzüne geçelim arkadaşlar. Arka yüzünden biraz önce yaptığımız gibi bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Başka hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi ters örerek sıramızı tamamlıyoruz.
Son ilmeklerimiz. Hemen ön yüzüne geçelim. İlk ilmeğimizi boşalttık. Yanındaki ilk ilmeğimizi ördük ve 2 ilmeğimizi yer değiştirip ikisini bir arada alıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ise düz öreceğiz. Bunu ne zamana kadar yapıyoruz arkadaşlar? Biraz önce alttaki 5 ilmeğimiz vardı. Ta ki topladığımız ilmeklerimizin arasında 5 tane kalana kadar. Ve 5 tane kaldı şu anda. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane. Bakın buradan ikisini bir alıyoruz. Ve şu anda şuradan 3 ilmeğimizi bir arada alacağız. Aldık. Ve 5 tane ilmeğimiz kaldı. Bakın kenarda 2 tane ilmeğimiz vardı. Bir tanesini ikisini bir alarak yok ediyorduk. Burada tek ilmek sahibi oluyorduk. 4 tane ilmeğimiz 3 tane kalıyordu. Ve arada 5 tane ilmeğimiz olması gerekiyordu. Şimdi diğer ilmeklerimizi ise düz öreceğiz. Hemen 3 tane ilmeğimizi bir arada alıyoruz. Aradaki ilmeklerimizi düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz şu anda. Üçünü bir arada aldıktan sonra. 4 tane ilmeğimiz kaldı. İlk başta yaptığımız gibi burada ilmek değiştirip alıyoruz ama burada değiştirmeden alıyoruz ilmeklerimizi. İkisini bir arada topluyoruz. Geride kalan 2 tane ilmeğimizi düz örüyoruz. Ve modelimizin arka yüzüne geldiğimizde bütün ilmeklerimizi ters yapıyoruz. Bütün sıralarda yaptığımız gibi. Hiç başka bir işlem yapmıyoruz bu modelde. Bütün ilmekleri ters öreceğiz şu anda. Modelimizin ön yüzüne geldik. Modelimizin ön yüzünde biraz önce aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız arkadaşlar şimdi. Kenardaki ilmeğimizi boşalttık. Yanındakini ördük. Ve yine yanındakini ördük. Hemen 2, 4, 5 tane ilmeğimizi sayıyoruz. Şişin üzerine doluyoruz, örüyoruz. Şişin üzerine doluyoruz, örüyoruz. Bir dolu, bir boş şeklinde. Bakın doladık ve ördük. Doladık ve ördük. Yine aynı şekilde doladık, ördük. Devam ediyoruz. Doladık ve ördük. Bütün ilmeklerimizi doladık ve ördük. İkinci modelimizin kurulumunu yapıyoruz şu anda. Kalan ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Çünkü bu kenarda yapmamız gereken bir modelimiz yok. Sadece dikiş payı için olan ilmeklerimiz var. Modelimizin arka yüzüne geldik. İlk ilmeğimizi boşalttık. Diğer ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz bu sırada. Bakın bütün sıralarda ters örmüştük ama burada düz örmemiz gerekiyor. Düz olan ilmeklerimizi hiç başka bir işlem yapmadan bu sırayı düz çıkarmamız gerekiyor. Son ilmeklerimize geliyoruz. Evet. Modelimizin ön yüzüne bir bakalım. Bakın modelimiz
kendini göstermeye başladı. Hemen ilk sırasını örelim ikinci modelimizin. İlk ilmeğimizi boşalalım. Yanındakini düz örelim. 2 tane ilmeğimiz var demiştim, daha alt sıradan hatırlayacaksınız. Bakın ikisini yer değiştiriyoruz. Soldakini sağın üzerinden geçirip ikisini bir alıyoruz. Şişimizin üzerine ikisini yer değiştirip alıyoruz ve diğer ilmeklerimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Evet. Ta ki bu 3 tane büzdüğümüz ilmeğimize gelinceye kadar. Şimdi hemen üçünü bir arada toplayıp tek seferde çıkartıyoruz. Diğer ilmeklerimizi ise düz örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yine aynı şekilde bakıyoruz. Aşağıdan topladığımız yere hemen üçünü bir arada toplayıp çıkartıyoruz. Diğer ilmeklerimizi burada olduğu gibi düz öreceğiz. Topladık ve üçünü bir arada çıkarttık. Dört tane ilmeğimiz kaldı. İkisini yer değiştirmeden hemen toplayıp çıkartıyoruz. Kalan ilmeklerimizi ise düz örüyoruz. Evet. Hoş bir görünüm oldu. Şimdi bir önceki sırada düz örmüştük. Ama şimdi ters yapacağız. Tamamını ters yapacağız. Ta ki aradaki ilmeklerimizin sayısı 5 tane kalıncaya kadar arkadaşlar. Bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ilmeğimizine geldik. İlmekleri değiştirdik. Aradaki diğer ilmeklerimizi ise düz öreceğiz. Üç ilmeğimizi toplamaya devam ediyoruz. Bakın bunu takip etmemiz gerekiyor. Topladığımız ilmeklerimizi ki şaşırmayalım. Yanlış yerden toplamayalım. Şöyle çok hoş göründü. Ben bu sıramı ve modelimi tamamlayacağım. Daha sonrasında bitmiş haliyle size göstereceğim ve siz de videomu izlemeye devam edin. Tarifime devam ederseniz muhakkak ki aynı güzelliğe sahip olacaksınız. Ters yapıyoruz bu sırada. Bütün ilmeklerimizi yine aynı şekilde ters ördük, bitirdik. Şimdi arada 5 tane kalmış mı onu kontrol etmemiz gerekiyor. 2, 4 ve 5. Bakın 4 tane ilmeğim sabit. Hemen burada topladığım ilmeklerimin arasını saymak istiyorum. 2, 4, 5. Ve bu sırada aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Ben bunu yapacağım arkadaşlar. Bir modeli kendi başıma yapacağım. Daha sonrasında göstereceğim sizlere. Sizler de kendiniz devam edeceksiniz. Evet, modelin tamamlanışını göstereceğim birazdan. Evet, modelimi tamamladım. Ve burada bir şeyi belirtmek istiyorum arkadaşlar. Bu kenarda 4 tane ilmeğimiz vardı. Bunu
muhakkak dikkat etmeniz gerekiyor. Bu 4 ilmeğin arasından kesinlikle artırım yapmamamız gerekiyor. Bakın burada şişin üzerine ilmek atıyorduk ya. Buradaki 4 ilmeğin arasına atmıyoruz. Çünkü buradaki sayıları çoğaltırız ve modeliniz açılma yapar. Veya 4 ilmekten daha az yerde şişin üzerine ilmek atarsanız bu sefer de daralma yapacaktır modeliniz. Ya kapatacaktır ya açacaktır. Hiç hoş durmayacaktır. Buradaki 4 ilmeği her defasında takip etmemiz gerekiyor. Evet, modelimiz çok güzel. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğendiyseniz yaparsanız eminim çok güzel olacaktır. Bakın her renkte ayrı güzel duran bir modelimiz var. Evet arkadaşlar. Bugünlük de bu kadar demek istiyorum. Başka modellerde, başka güzelliklerle birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.